Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bütün çiçeklerinizde kullanabileceğiniz sıvı bir bitki besini tarifim var. Çiçeklerinizin hızlı bir şekilde çiçek açmasına yardımcı olacak, daha canlı yapraklar oluşmasını sağlayacak ve aynı zamanda çiçeklerinizin daha hızlı büyümesine ve filizlenmesine yardımcı olacak yeni bir bitki besini tarifi yapacağız bugün. Bu bitki besinini gördüğünüz gibi aloe vera ile yapacağız. Aloe vera'nın bitkileri olan faydalarını zaten biliyoruz. Hem insan sağlığına faydalı olduğu gibi bitkileri de gerçekten çok ama çok faydalı. Bugüne kadar sizler için birçok bitki besini tarifi hazırladım çiçeklerimiz için ve gerçekten hepsinin de mutlaka çiçeklerimize çok ama çok faydası oldu. Özellikle evde çiçek yetiştiriyorsanız mutlaka çiçeklerimize belirli aralıklarla vitamin takviyesi vermemiz gerekiyor. Tabi isterseniz sizler bunları hazır da alabilirsiniz. Fakat her hazır sıvı bitki besini maalesef çiçeklerimize fayda sağlamayabiliyor. O yüzden sizler de benim yaptığım gibi bu şekilde değişik bitki besinlerini yapabilirsiniz evde. Şimdi benim için lazım olan bir aloe vera'nın yaprağını koparacağım. Biliyorsunuz ki aloe vera'nın yaprağının içerisinde bol miktarda jel var. Bu jel de çok ama çok faydalı çiçeklerimize. Bu aloe veramı zaten genelde fark ettiyseniz diğer videolarımda da hep bu saksımdan kopardım. Bol bol veriyor. En alttaki yapraklardan koparmaya çalışacağım. Çünkü en alttaki yapraklar daha eski olduğu için diğer alttaki yavruların da daha hızlı büyümesine de sağlamış olacağız böylelikle. Evet, çok fazla zarar vermeden bakın beyaz kısmından yavaş bir şekilde bu şekilde koparacağım. Evet, şimdi sizlere aloe vera'nın yaprağının içindeki jeli göstermek istiyorum. Bu içindeki jel gerçekten çok faydalı. Özellikle ciltte, kozmetik ürünlerinde çok fazla kullanılıyor. Çünkü içerisinde antiseptik, antimikrobik ve mantara karşı da özellikler olduğu için insan cildini yenilediği gibi bitkilerde de meydana gelebilecek böceklenme, bakın içindeki jeli görüyorsunuz ne kadar güzel. Bu jeli gerçekten çiçeklerimize bir ilaç gibi kullanabiliriz. Özellikle böceklenme, mantar, sineklenme gibi bir takım şeylerde yardımcı olacaktır. Evet, 2 tane aloe vera yaprağımı blenderımın içerisine koyuyorum ve üzerine yarım litre su ilave edeceğim ve içerisine iyice homojen bir hale gelinceye kadar bu şekilde gördüğünüz gibi mikserde çekiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Bakın gördüğünüz gibi rengi hemen yeşile döndü. İçindeki jel ve su bütünleşince gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi ben bunu bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ben çiçeklerimi genelde püskürtme kabının içerisine koyup püskürterek suluyorum. Tabi bu sizin tercihiniz. Sizler isterseniz normal bardakla da ya da herhangi bir şeyle de sulayabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken püskürtme kabı ile bu şekilde eğer sulayacaksanız toprağının iyice ıslandığından emin olun. Evet, bakın ilk olarak sıklamen çiçeğime veriyorum. Yani ben bu karışımı aslında bütün çiçeklerime vereceğim. Bütün çiçeklere. Daha önce belki hatırlarsanız orkidelerle ilgili böyle bir video yayınlamıştım. Orkideleri de gerçekten inanılmaz etkili. Özellikle çiçek dalı yaprak çıkarmasına çok ama çok faydalı, yeni kök vermesinde. Bakın Atatürk çiçeğini de uyguluyorum. Atatürk çiçeğim de yapraklarını yavaş yavaş artık dökmeye başlıyor. Fakat çok güzel yeni filizler çıkardı. 3 tane yeni filizi var. Vermiş olduğum sıvı bitki besinler sayesinde bakın yeniden filizlenmeye başladı. Zaten bu çiçeğin çok fazla uzun süre kırmızı kalmaz. Yazın özellikle artık yapraklarını yavaş yavaş döker ve yeni yapraklar çıkarmaya başlar. O yüzden bunu gölge bir yerde tutmak gerekiyor tekrar kırmızıya dönebilmesi için. Bu şekilde gördüğünüz gibi suluyorum. Dediğim gibi sizler sularken kaşık ile bardak ile de sulayabilirsiniz. Fakat çok fazla su verirseniz ve saksınızın altında delik yoksa bu da köklerin çürümesine sebep olur. O yüzden ben bu şekilde azar azar suluyorum. Bakın size kalan şu çiçeğimi de göstermek istiyorum. Daha önce bu kalan şu çiçeğimi hep sizlere gösteriyordum. Üzerindeki çiçekleri döktü ve bakın gördüğünüz gibi yeni bir sürü tomurcuk çıkardı. Vermiş olduğum sıvı bitki besinleri gerçekten kalançoya da çok iyi geliyor. Bu aloe vera kürü sayesinde de yeniden canlanacaktır ve çiçeklerini daha büyük açacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum. Vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri çiçeklerimizin daha büyük, daha canlı olmasına yardımcı oluyor. Çünkü bitkilere, çiçeklerimize sıvı bitki besinleri vermediğimiz zaman açtıkları çiçekler çok canlı olmuyor. Daha küçük oluyor ve daha da
cansız duruyor ama aloe vera sayesinde gördüğünüz gibi hem yapraklar hem de üzerindeki çiçekler gayet güzel, canlı ve daha sağlıklı görünüyor. Evet, bakın menekşeme de yine aloe vera kürümü veriyorum. Genel çiçek bakımında gerçekten özellikle menekşeler çok daha hızlı büyüyebiliyorlar. Bakın görüyorsunuz, bu saksımdaki bütün yapraklar yeni çıktı ve 3 tane kök var şu anda. 3 tane farklı ve daha yeni küçük bir tomurcuk açtım. Vermiş olduğumuz sıvı bitki besinler sayesinde menekşelerin daha da böyle canlı ve gür yapraklarının olmasına yardımcı oluyor. Zaten menekşeler susuz kaldığı zaman yapraklarından anlayabilirsiniz. Bu çiçek de birkaç hafta önce aldım. Tomurcukluydu ve şu anda çiçek açmaya başladı. Bu çiçeğin ismi de Madagaskar çiçeği. Madagaskar Yasemini. Gerçekten çok güzel kokuyor. Çok şık. Bunu ister bahçede ister evde bu çiçeği aslında ekebilirsiniz. Evet, orkidelerimi de veriyorum. Zaten orkidelerime gerçekten müthiş iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Bol bol çiçek dalı, yaprak vermesine yardımcı oluyor. Bakın görüyorsunuz. Mesela boğumundan yeni bir çiçek dalı çıkarıyor. Normalde çiçekli olduğu halde hemen vermez. Bakın şurada da bir tane görüyorsunuz, yeni çıkarmaya başladım. Ve aynı zamanda yeni kökler çıkarmasına da yardımcı oluyor. Muhakkak bu kürü kullanmanızı tavsiye ederim. Düzenli olarak kullandığınız zaman çok fayda göreceksinizdir. Yine tabii ki aloe veralara da yine kendi jelinden veriyoruz. Dediğim gibi bu aloe vera kürü tamamıyla bir ilaç gibi düşünebilirsiniz. Bitkilere, çiçeklere daha canlı, güzel olmasına, hastalıklardan korumasına yardımcı olacaktır. Bu sıvı bitki besinini 15 günde bir çiçeklerinize rahatlıkla verebilirsiniz. Bunu bütün çiçeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı yoktur ama faydasını umarım çok göreceksinizdir. Ve bu sıvı bitki besinlerini yaptıktan sonra en fazla 3 gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Çiçeklerinize vermeniz gerekiyor. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü koku yapabilir ya da yapısı bozulabilir. Çiçekleriniz az ise ölçünün yarısını yapabilirsiniz. O yüzden çiçeklerinizin miktarına göre de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve böyle yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapabilir ve sorular sorabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.